Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda lavaş ekmeği tarifimi paylaşacağım. Yapımı gerçekten oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Dışarıdan almanıza gerçekten hiç gerek yok. Kendi lavaş ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hem de hiç malzeme gerektirmeyen bir şey. Sadece un, tuz ve su kullanıyoruz. Hemen yapımına başlayalım. Sizin için unumu ölçerek kullandım. Şöyle klasik su bardağıyla 5 su bardağı unumu bir kabımın içerisine ilave ettim. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve aldığı kadar su ilave edeceğiz. Maya, kabartma tozu kullanmaya hiç gerek yok. Suyumuz ılık olsun ki lavaşlarımızı çok iyi bir şekilde açalım ve yumuşak olsun diye ılık su kullanıyoruz. Kabartma tozu, maya kullanmaya gerçekten gerek yok. Hamurunuzu iyi yoğurduysanız, iyi de dinlendirdiyseniz kabaran ve yumuşacık bir lavaş ekmekleri elde edersiniz. Aldığı kadar suyumuzu ilave edelim. Aldığı kadar suyumuzu koyduk. Daha iyi yoğurmak adına tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza koyalım. Ve hamurumuzu tezgahımızın üzerinde 10-15 dakika iyice yoğuracağız. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak lavaşlarımız o kadar yumuşacık olacaktır ve güzel açılacaktır. Hamurumuzu 10-15 dakika yoğuralım. Hamurumu 15 dakika doldu. 15 dakikadır yoğuruyorum. Bu pürüzsüz kıvamı sağladıysanız eğer yeterli derecede hamurunuzu yoğurmuşsunuz demektir. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu toparlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hamurumuzu kabımızın içine tekrar koyuyoruz. Hamurumuzu kabımızın içerisine koyduk. Üzerini kapattık ve hamurumuzu 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu ne kadar iyi dinlendirirsek lavaşlarımız o kadar güzel ve yumuşacık olacaktır. 1 saatimiz doldu. Hamurumuz gördüğünüz gibi saldı, kendini bıraktı. Tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Ve dinlenmiş olan hamurumuzu tezgahımıza koyduk. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Hazırlamış olduğumuz bezeleri bir tepsimizin alt tabanına unumuzu serpelim. Tepsimize koyalım. Son bezemizi de yaptık. Yuvarladık ve tepsimizin içerisine ilave ettik. Bezelerimiz hazır. Yapmış olduğunuz da klasik 5 su bardağı undan tam 10 adet bezemiz oluştu. Yani 10 tane lavaşımız olacak. Şimdi bezelerimizin üzerine örtüyoruz. 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bezelerimiz 15 dakikadır dinleniyor. Hemen tepsimizi kenara alalım. Hemen lavaş ekmeklerimizi açmaya başlayalım. Tezgahımızın üzerine unumuzu serptik. Ve lavaşlarımızı açıyoruz. Bir tane lavaşımızı açtık. Sacda yapacağım için ben uzun lavaş tercih ettim. Siz yanmaz tavada yaparsanız eğer yuvarlak da olur. Birinci lavaşımızı açtık. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi ikinci lavaşımızı açıyoruz. İkinci lavaşımızı da açtık. Bütün lavaşlarımı açıp ben kenara koyacağım. Üçüncü lavaşımı da alıyorum. Hamurlarımızı dinlendirerek yaptığımız için gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde açılıyor. Mutlaka siz de yaparken bu dinlendirme aşamalarına dikkat ediniz. Güzel yumuşacık lavaş ekmekleri elde edersiniz. Üçüncü lavaşımı da açtım. Lavaşlarımın hepsinin açılmasını göstermeyeceğim videoyu kısa tutmak adına. Bu şekilde lavaşlarımızı açalım. Lavaşları açma işlemimiz bitmiştir. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Sacımızın altını yaptık. Lavaşlarımızı sacımızın üzerine koyduk. Ve şimdi lavaşlarımızı pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi maya kullanmadığımız halde bile ekmeklerimiz çok güzel kabarıyor. Hamurunuzu çok iyi yoğurduysanız, eğer iyi dinlendirdiyseniz hiç maya kullanmaya gerek yok. Hamurunuz çok güzel bir şekilde yumuşacık olacak ve kabaracaktır. Gereksiz yere maya ve kabartma tozu kullanmaya hiç gerek yok bu yufka ekmeklerinde, lavaş ekmeklerinde. Bu kadar yeterli olacaktır. Çok güzel bir şekilde oldu. Hemen kenara alalım. Bu lavaş ekmeğimiz de çok güzel alt üst kızardı gördüğünüz gibi.
Görüyorsunuz değil mi? Çok harika, çok güzel bir şekilde kabarıyor lavaşlarımız. Çok lezzetli. El yapımı gibisi yok gerçekten. Hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Kendi lavaşınızı kendiniz yapın. Hiç maya kullanmadığımız halde bile hamurlarımız çok güzel kabarıyor. Alt üst kızardı. Bu kadar yeterli olacaktır. Lavaşlarımızı alalım. Çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Çok güzel lavaşlar elde ettik. Harika, muhteşem oldu. Gerçekten ne güzel kabarıyor değil mi? Kendi lavaşınızı kendiniz yapın. Ve lavaşlarımızı koyuyoruz. Bütün lavaşlarımızı bu şekilde pişireceğiz. Ev yapımı gibi lavaş ekmeği yapımı yok. Gerçekten çok güzel, lezzetli oluyor. Kendi elinizle açtığınız için. Çok lezzetli lavaşlar elde ettik. Harika, muhteşem oldu. Kabar kabar oldu hepsi. Hiç maya kullanmadık ama puf puf kabaran lavaş ekmeklerimiz oldu. Mutlaka benim tarifimle yaparsanız çok memnun kalacaksınız. Videoyu kısa tutmak adına lavaşlarımın tamamının pişmesini göstermiyorum. Lavaş ekmeklerimizi bu şekilde pişirelim. Lavaşlarımızın tamamını pişirdik. Vermiş olduğum ölçüden 10 adet çıkmıştı. 10 adet lavaş ekmekleri elde ettik. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. İnanın ki maya kullanmadan, kabartma tozu kullanmadan bile yumuşacık lavaşlar elde ettik. Gerçekten yumuşacık lavaşlarımız oldu. Kendi lavaşınızı kendiniz yapın. Çok lezzetli oluyor. Harika lavaşlar elde ettik. Hiç maya kullanmanıza gerek yok. Yumuşacık lavaşlarımız oldu. Bu lavaşlarla size bir sonraki videomu mutlaka kaçırmayın. Bir sonraki videomda bu lavaşlarla size tavuk dürüm tarifimi paylaşacağım. Evde tavuk döner tarifimi paylaşacağım. Ve dürümlerimi bu kendi ellerimle hazırlamış olduğum ev yapımı lavaş ekmekleriyle yapacağım. Mutlaka bir sonraki videomu kaçırmayın. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.